Merhaba sevgili aslanlar. Şubat ayına hoş geldiniz. Bolluğu, bereketin, neşesi ve sevgi dolu günlerle sizlere gelsin bu Şubat ayı. Şubat ayı gerçekten zorlu bir ay. Güneş tutulmamız var ve siz çok etki alanında olacaksınız sevgili aslanlar. Özellikle ayın hemen başında bir aslan dolunayımız var ve oldukça etkin çalışıyor olacak. Tabii ki bu Aslan Dolunay'ı çok etkili. Hemen 2 Şubat Aslan Dolunay'ı 01.09'da sabah saatlerinde gerçekleşiyor olacak ve Berat Kandilimiz. Hepinize iyi kandiller olsun. Yürekli Aslan'ın yanlış yerlerde yanlış çıkışlarına dikkat diyoruz. Evet, burada yürekli Aslan, evet, çok dolusunuz, duygulusunuz sevgili aslanlar. Birinci eviniz üzerinde en çok etki alan burçlardan bir tanesiniz. Siz karşınızdaki kişiye duygularınızı ifade etmek için bu dolunayda oldukça net olacaksınız. Bu da karşı tarafta kimi zaman o yükselişlere, yanlış çıkışlara, yanlış anlaşılmalara çok açık bir yerde olduğunuzu gösteriyor. Evet, aslan dolunayı cazibenizi, çekiciliğinizi, o aslanın güneşin insanlarısanız siz yükselen etkinizi arttırıyor olacak. Oldukça verimli, oldukça etkileyici konuşmalar, görüşmeler, duygularınızı sergilemek, işte tiyatro, sahne sanatları alıyorsanız oldukça etkili, yaratıcı ve üretken günlerde olacaksınız. Ama öte yandan tabii ki sıra dışı, farklı kişilerle yan yana gelip farklı ortamlar içinde olmanızı da sağlayacak bir aslan dolunayı. Aslan burada sizin yükselen burcunuzda eğer herhangi bir gezegen geçişi ve ay düğümleri geçişi varsa oldukça etkili olacak. Bunlar tabii ki genel yorum ama karşıt evinde ve birinci evinizde gezegenler varsa daha fazla etki alanına alacağını görüyoruz. Tabii ki burada karşılaşmalar, karşıt eviyle beraber kova hemen karşıt evinde. Özgürlük, bağımsızlık, yapmış olduğunuz seçimlerle bağımsız seçimler yapmak, karşınızdaki kişiyle değer olarak, paylaşımlar olarak eşitlikçi, adaletçi bir yerde olmak. O yüzden reaksiyonlarınızı artırabilir ki Mars ve MC de beraber burada karşıtlık yapıyor. Karşı taraf dediğimiz açık düşmanlar evde olduğu için beklenmedik tepkiler, beklenmedik reaksiyonlar da alabileceğiniz bir süreç. Tabii ki Aslan Dolunay'ı en önemli noktası seçimleriniz, tercihleriniz çok ön plana gelecek ve karşı tarafta bir isyan, asilik, gerginlik getiren duygularınızın yükselmesine, kabarmasına da neden olabilir. Bu yine kendinizle ilgili seçimlerinizi sorgulamanıza, asıl bu kişilerdeki niyetler, beklentiler, yine düşmanca tavırlar karşısında net bir şekilde de görebileceğiniz bir aslan dolunayı olacak. Yine burada tabii ki meslek, kariyer, iş yaşantısı, Uranüs'ün buradaki hareketiyle beraber biraz böyle değişimler, o değişimler karşısındaki insanların reaksiyonları size yansıtmaları söz konusu. Fakat tabii ki siz o aslan dolunayıyla birinci evinizdeki o görünüşünüz, duruşunuz, konuşmanızla dengede kaldıkça, karşıdaki kişiye fırsat vermedikçe güzel bir şekilde burayı atlatacağınızı düşünüyorum. Yine para ilişkilerine baktığımız zaman önemli bitişleri gösteriyor sevgili aslanlar. Tabii ki önemli bir şekilde bu parayla ilgili, bağlantılarınızla ilgili, kişilerle ilgili bazı pürüzler, anlaşmazlıkları net şekilde ortaya koyarken paradaki oluşacak o değer vurgusu, hani arttırmakla ilgili paranızı, burada önemli karşılaşmaları da sizi yan yana getirebilir. O yüzden bazı konularda burada yol ayrımına kadar gidebilen aslanlar ve yükselen aslanlar oluşabilir bu süreçte. Tabii ki sağlık konularına da şöyle bir bakalım. Sizler kalbi sembolize ediyorsunuz sevgili aslanlar. O yüzden kalp dolaşımı, kendinize yüklenmemek, işte yaptığınız seçimleri acaba yanlış seçim mi yaptım gibi noktalarda kendinize de yüklenmemek, stres, uyku bozuklukları, bunlara dikkat etmek önemli. Yine kafa bölgeniz çok aktif bu süreçte birinci evde gerçekleştiği için yaralanmalar, kazalar, işte stresten dolayı bir takım öfke patlamaları oluşabileceğini gösteriyor. Güzellik, estetik için uygun duruyor fakat dolunay olduğu için biraz dolunayı geçen günleri değerlendirmeniz önemli olacak. Burada değişimler yapabilirsiniz. Yine estetik işlemler olabilir. Riske kaçmadan yine saç bakım işlemleri için çok güzel günler olacak. Riske, hani ani böyle değişikliklere girmeden
ufak ufak onları gerçekleştirebilirsiniz ama dolunayı geçirmek daha iyi olacak. Güzel bir dolunay olmasını diliyorum. Çok etkili geliyor. Seçimlerinizi ön plana koyarken unutmayın, titreşiminiz çok yüksek olacak sevgili aslanlar. Karşıdaki taraf açık açık böyle size gelip ani tepkilere doğru gidiyor olabilir. Bunları dengelediğiniz sürece iyi olacak. Paranıza da aman dikkat bir süreçte. Ve 4 Şubat'a baktığımızda Uranüs Boğa retrosu bitiyor olacak. Evet, Uranüs tepe noktanızdaydı biliyorsunuz. Burada işte toplumsal olarak kazançlarınızı, ortak kazançlar, iş ve projelerinizi gerçekleştirmek, oradan verim almak üzere çalışıyordu. Şimdi ileri hareketine geçerek hızlandıracak mevzuları. Masrafları da hızlandırabilir ama aynı zamanda iş ve geliştirmek için bir takım noktalarda yeni haberlerle size gelebilir bu süreçte. Zaten Merkür'le çalışıyor olacak. Ve 7 Şubat Merkür Balık burcuna geçiyor. 8. evinizde. Venüs de Balık burcuna geçiyor. Yani ayın hemen ortalarına doğru parayla ilgili işleriniz aktifleşecek. Evet, Aslan dolunayından sonra harcama yapmış olabilirsiniz ama daha sonrasında toparlanma süreci. Burada fikirlerin belki değişiklikleri, düzenleme sürecine gireceksiniz. Yine sağlıkla ilgili konularda da bir takım tabii ki düzenlemeler, bir takım haberler, etrafınızdan, kişiye, yakınlarınızdan, bazı kişilerden haberler gelebilir. Sağlıkla ilgili durumlarla ilgili, bunlarla ilgili değişiklikler yapacağınız bir süreçte olacaksınız. Ve 12 Şubat Venüs, Merkür, Kuzey Ay düğümü, olumlu günler 7-12'si, bunları değerlendirebilirsiniz. Burada tabii ki nispeten burada Uranüs'ün bir etkisi de var Merkür'le. Hani ani değişiklikler, o işle ilgili, belki paranızla ilgili para geçişleri, eşinizin parası, burada bir takım hareketlenmeler var. Tabii ki haritalara göre değişiyor. Ancak burada ani bir şekilde masraf, ani bir şekilde çıkış, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan bir şeyleri düzenlemek, arındırmak ve toparlayabilmek adına da iyi çalışacak. Burada tabii ki Kuzey Ay düğümü, Venüs'le kavuşumu, likit bir para geliyor belli ki. Nispeten daha olumlu bir süreç. Bankalar, yatırımlar, belki kredi aldınız, bunlarla ilgili. Yine yurt dışı evrak, kağıt işlemleriniz varsa burada da hareketlenmeler var. Daha olumlu bir süreçte hareket edecek. Bazı vazgeçemediğiniz konuların altını çizecek. Yani burayı vazgeçmeyin ama masraf yaptırmaya devam ediyor bak diyecek. Burayı temizlemek için çok iyi çalışacak. Özellikle kadınsal rahatsızlığı olan aslanlar ve yükselen aslanlar için cinsel rahatsızlıklar, cinsel hastalıklar, burada bir hassasiyet verebilirim der. Bunlara karşı duyarlılığa dikkat bedendeki. Ve 14 Şubat Satürn Koç burcuna geçiyor. Neptün'ü 0 derecede hareket ediyor olacak. YouTube'daki videolarımdan özel olarak ayrıca çekmiştim. Yükselen burcunuz Aslan ve yükselen aslanlar için buradan dinleyebilirsiniz. 9. evde gerçekleşiyor. Yabancılar, yurt dışı konuları, bunları geliştirmek, yabancı dil, hedeflerinizi büyütmek, ilerletmek, bunlarla ilgili yeni bir düzene geçecek sevgili aslanlar. Dünya görüşünüz değişebilir. Dünya, insanlar, global efektler, global dünyanın içinde değerlendirmeler, paranızı altıma, büyütürme ve işte kağıt işlemleri, evrak işlemleri, bunların içine sokacak ve aynı zamanda buradaki düşünce kalıplarınızla yepyeni sorumluluklarla, yepyeni ortamlarla, yepyeni kişilerle yeni bir test aşamasına doğru, hareketli bir sürece doğru hareket ettireceğim sizi diyen önemli bir Satürn Koç geçişi. Aynı zamanda inançlar, değer vurgunuz, bazı kalıplarınızın tamamen ortadan kalkması, yenilenmesi, yeni bir sürece doğru geçmeye de ifade ediyor. Ve 17 Şubat parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Aynı zamanda bir yeni ay, Türkiye saatiyle 15'te, yani öğleden sonra 3 gibi civarlarında olacak ve sizin için tam 7. ev. Evet, 7. ev ortaklıklar evi, evlilik, sevgili ilişkiler, partneriniz, tüm konularla ilgili 28 derecede bakın tamamlanmak üzere hareket edecek bir güneş tutulması sevgili aslanlar, çok kuvvetli geliyor sizin için. Burada önemli demiştik, ani etkilerle gelen zorlu yıkıcı etkiler dedik ama aynı zamanda bazı fırsatlar da doğacak tabii ki bununla ilgili. Karşı tarafla yeni bağlantılar, yeni insanlar, farklı kültürler, farklı kişilerle girişimlerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Ekstra yeni kişilerle yeni bağlar kurabilirsiniz. Ama öte yandan bağlı kurulu olan düzeniniz içinde bazı değişimler, yol ayrımları, o kişilerin gerçek yüzlerinin ortaya çıkması, size tepki olarak ortaya koyabilecek kişiler gelebilir. Burada aman dikkat, düşmanca tavırlar gelebilir. Sizlere
sevgili aslanlar. Sizi çekemeyenler, haset edenler, açıkçası onların tüm yüzlerinin, tüm maskelerinin düşeceği bir süreç. Tabii ki bunları fark ederek, bunlarla yüzleşerek, bunları beklemediğiniz bazı insanlardan bazı tepkiler gelebilir. Bunlarla ilgili yol ayrımlarına varabilir. Tabii öte yandan bazı aslanlar için de yeni kişilerle tanışmak, karşılaşmalar oluşacak. Yine bir güven testinden geçecek bu sürede. Yepyeni insanlarla ani bir şekilde karşılaşma yaşayabilirsiniz. Fakat buradaki kişilere dikkat etmekte yine de fayda var. Duygusal anlamda asi, isyankar ve öfkeli çıkışlara neden olabilir bu güneş tutulması. İkili ilişkilerde demiştik ani kopuşlar olabilir ama tamamlanmalar da söz konusu. Diğer yandan fırsatla çalışıyor. Yine güneş de bu alanda çalışacak. Burada bazı şeyleri görmenizi, tamamlamanızı, artık orada duygusal olarak eşinizle, dostunuzla o düşmanca sizi yaralayan, zorlayan konularla helalleşmek, artık tamamlanmak ve bağımsızlığa doğru giden bir noktada hareket edecek. Para konularına bakalım. Para konularında evet, atılımlar önemli. Bir atılım yapma hadisesi var. İlerletmek hadisesi var ama burada yine güneş tutulması olduğu için bir değerlendirme sürecinde kalmanız daha iyi olacaktır. Para ve finansal anlamda düzenlediğiniz, daha ileriye dönük, hedeflere dönük hareket ettiğiniz önemli bir geçiş. Masraflar konusunda düzenleme yapıyorsunuz ve geçmişte sizi yıpratan konuları plan programla ilerlediğiniz bir süreç bolluğuyla gelsin. Ve sağlık konuları, tabii ki kalp sağlığınız sevgili aslanlar. Bedeninize çok yüklenmeyin lütfen. Strese çok dikkat. Dalgınlık, uykusuzluk verebilir. Zihnin ve etkileşiminiz çok yüksek olacak. Hazırlıklı olun. Yine ateşli hastalıklar ve bağışıklık sisteminizde korumanız gereken bir güneş tutulması. Unutmayın, bu etki 6 aya sirayet eden noktalara doğru gidiyor olacak. Kimlerle nasıl ortaklı anlaşmalar yaptınız, bunların önemi çok çıkacak. Kimlerle, hangi insanlarla yeni konuları fırsata dönüştürdüğünüz üzerine altını çizen bir güneş tutulması olacak. Bolluğu bereketiyle gelsin. Ve 18 Şubat güneş artık balık burcuna geçiyor. Evet, para evinize giren bir güneş, çok güzel. Burada artık kuzey ay düğümü, burada ay balık, burada teslimiyet, sezgisel güçleriniz çok artıyor. Para konularındaki etkileşiminiz artıyor. Zaten 19 Şubat'ta Ramazan ayına giriyor olacağız. Burada 8. evde sağlık konuları pek çok konuyu, dışarıdan gelen para, eşinizin parası, değişimler ve güzel bir noktalara doğru gittiğiniz bir süreç. Birikimlerinizin kazancını daha alabiliyor olabilirsiniz bu süreçte. Ve 22-23 Şubat ayın en olumlu günleri, kullanın. Ay Boğa'da, Venüs Balık burcunda Jüpiter'le çok güzel üçgen yapacak. Zaten 23 Şubat Güneş Fam 6 yıldızıyla kavuşuyor. Mistik, ruhani bir uyanış. Baş melek Cebrail'in vizyoner, onu da sembolize ediyor. İlham verici konularına açıldığını gösteren önemli, verimli, bereketli günler. Ve sizin için para evi, bakın para evinde bereketli. Yine Venüs 8. evden geçiyor. Jüpiter 12'de, yabancılar, yatırımlar, bunlar çok ön plana çıkıyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama gezegen kombinasyonu olarak miraslar, alacaklar, verecekler konusunda olumlu noktalar çalıştığını görüyoruz. Sağlık açısından da aynı şekilde. Ve 26 Şubat, 27 Şubat en kötü günlere geldik sevgili aslanlar. Bu iki güne çok çok dikkat. 26 Şubat itibariyle zaten Merkür retrosu başlayacak. Zaten birkaç gün evvelinden girmeye başlıyor. 8. ev, biraz para evleri, bankalar, burada yanlış anlaşılmalar, manipülatif etkiler, kişilerle eski o geçmiş mevzuların ortaya çıkması, işte o gizemli mistik konuların içine çekilmeler, bunlarla ilgili pek çok konu ortaya çıkabilir. Burada tabii ki Merkür balık retrosu sürecinde yine Mars da Uranüs'le etkileşimde olacak. 27 Şubat'ta da Mars Uranüs karesi geliyor. Bu da Mars biliyorsunuz Kova burcunda 2. evde çalışıyordu. Uranüs'te tepe noktanızda. İkili ilişkiler, ortaklıklar, iş konuları, bunlarla ilgili anlaşamamalar, sürtüşmeler, bir de üstüne yanlış anlaşılmalar geldiğini düşünün. Gerçekten zorlu günler. Bu günleri olabildiğince hani sakin geçirmek, konuların üzerine çok fazla direnmemek, değişimi kabul etmek, bu değişime ayak uydurmak çok önemli olacak. Seçimleri farklı noktalarda değerlendirmek. Tabii ki iş ve meşgaleler demiştik. Kazalar ve yaralanmalar da çok aktif olacak bu sürede, 7. evde hareket eden bir Mars olduğu için. Yine kişilerle gelen o ani tepkiler, öfkeler
birden düşünmediğiniz noktalara, yaralanmalara sebebiyet verirler. Aman bu günlere dikkat sevgili aslanlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. 2-8 iş, 1-7 aksınız çok aktif. Para hattına doğru da kayan noktalar var. Kişilerle, anlaşmalarla çok dikkat etmeniz gereken bir sürece girdiniz. Olumlu, faydalı, güzel insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırmak nasip olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlar.